Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere birazcık heykel yapımından bahsetmek istiyorum. Heykel yaparken nelere önem veriyoruz, nelere dikkat ediyoruz? Onlarla ilgili birazcık bilgi vereceğim. Çünkü 2005'ten beri heykel yapıyorum ve heykel yaptığım süreç içerisinde üniversite öğrencilerine de destek olmaya çalışıyorum. Aynı zamanda heykele yeni başlayacak arkadaşlarımız, sanata ilgisi olan arkadaşlarımız için de bilgilendirici bir video olacak. Öncelikle yapacağınız heykelin bir eskizini çizmekle başlayabilirsiniz. Fakat hiçbir zaman heykel birebir eskizdeki gibi olmuyor. Dolayısıyla o konuda da hiçbir zaman canınızı sıkmayın. Heykele başlamadan önce hangi malzemeleri kullanabiliriz onlardan birazcık size bahsedeyim. Plasterin, kil, çamur ve bunun benzeri farklı malzemeler kullanabilirsiniz. Ben şu anda yapacağım ve size göstereceğim heykelde plasterin kullanıyorum. Çünkü ince dallar çalışıyorum ve bu ince dallar kil veya çamurla çalışırsam çok kırılgan olabilir. Heykeli yapmadan önce, heykele başlamadan önce bir iskelet hazırlıyoruz. Bu iskelete de konstrüksiyon adını veriyoruz. Bu iskeletimizin ana gövdesi gibi düşünün. Yapacağınız her türlü form için bir iskelet ve sonrasında da tellerle modelaj yapacağınız malzemeyi tutacak bir zemin hazırlamanız gerekiyor. Buna da konstrüksiyon deniyor. Ben bugün yeni başladığım Bilgi Ağaçlar koleksiyonundaki bir ağacın iskeletini size anlatayım. Bir ana iskeletimiz var. Bu iskelette yaklaşık 4 santimlik demir, çelik, çubuk kullanıyoruz. Ve sonrasındaki ana dallar, ara dallar bu kullandığımız iskelete bağlıyoruz. 3 santi, 3 milimlik, 2 milimlik çelik teller kullanıyorum ana dallarımız için. Sonrasında da kara tel veya daha ince çelik telle konstrüksiyonu tamamlıyorum. Konstrüksiyon neden önemli? Konstrüksiyon yapmadan herhangi bir ağaç yapabilirsiniz. Fakat bu sefer ağacınız hiçbir şekilde istediğiniz formda ve şekilde durmayacaktır. O yüzden istediğiniz form ve şekli belirleyerek konstrüksiyonunuzu yapıyorsunuz. Ve konstrüksiyonu doğru yaptığınız zaman esasında heykelinizi neredeyse bitirmiş oluyorsunuz. Şimdi ağacımızın gövdesiyle başlamak istiyorum. Ağacımızın gövdesine plasterinle ıslatılmış ve doldurulmuş bir kumaş parçası sereceğim. Ağaç gövdesinin şekilsiz olmasını istiyorum çünkü. Ve sonrasında da bunu doldurmak için kullanıyorum şu anda. Sonrasında da size göstereceğim malzemeyle başlayacağım doldurmaya. Evet, daha önceden hazırladığım plasterin kaplı kumaşı gövdeye yediriyorum. Birçok farklı markanın plasterini var. Ben sert olan, çamur ve kilede en yakın olan plasterini kullanıyorum. Bu ağacın boyutundan size birazcık bahsetmek isterim. Bu ağaç yaklaşık 80 santim yüksekliğinde ve 50-55 santim genişliğinde. Ben esasında iç mimarım. Dolayısıyla heykellerimi yaparken mekanlarda konsollara uygun, raflara uygun heykeller tasarlamaya çalışıyorum ki ben de bir koleksiyonerim. Başka sanatçıların heykellerini de alıyorum, resimlerini de alıyorum. Dolayısıyla evet çok beğendiğiniz bir şey olur ama nereye koyacağınızı bilemeyeceğiniz bir şey almak istemezsiniz. Bu bağlamda önlü arkalı açık olan konsollarda kullanılabilecek şekilde birçok heykelimi tasarlıyorum. Zaten heykel 3 boyutlu bir şey. Düşündüğünüz zaman mutlaka her tarafından görmeniz çok önemli. Plasterinde de, çamurda veya kilde de önemli olan bir detaydan bahsetmek istiyorum size. İlk yüklemeyi yaparken modelaj esnasında iyice sıkıştırmalısınız. Özellikle kilde, büyük heykellerde bazen ahşap tokmaklar kullanırlar ki arada hava boşluğu kalmasın. Eğer hava boşluğu kalırsa heykelinizi yaparken daha sonrasında çatlamalar olur. Ben şu anda dediğim gibi plasterin kullanıyorum çünkü çok ince dallar çalışıyorum. Çamurda bu kadar ince dal çalışmam zor olabilir. Çok hızlı kuruyan bir malzeme çamur ve kil. Çamur ve kilden heykel yaptığınız zaman
çalışmıyorsanız şayet o anda mutlaka ıslatmanızı, naylon bir poşetle veya ince bir bezle onu mutlaka sarmanızı öneririm size. Şu anda elimle çalışıyorum ama tabii ki heykel yaparken çalıştığımız bir takım aletler var. Bu aletlere ebeşuar deniyor. Size birazcık onları da göstermek istiyorum. Şu anda çünkü o aşamada değilim henüz. Genelde seramik sanatçıları elleriyle, parmaklarıyla daha çok çalışıyor. Heykeltıraşlar birazcık daha ebeşuar veya modelaj kalemi olarak da adlandırılan aletler kullanıyor. Ebeşuar nedir? Şöyle size bir miktar ve farklı farklı göstereyim. Farklı uçları olan heykele ve kile şekil vermeye, form vermeye yarayan araçlar. Aynı zamanda buradan size diğer malzemelerden de göstermek istiyorum. Bunlar tıpta işçilerimizle de ortak kullandığımız malzemeler. Esasında bir heykeltıraş için her şey bir malzeme. Ama bu aletlerle, profesyonel aletlerle çalışmak sizin sürecinizi çok daha hızlandıracaktır, çok daha kolay olacaktır. Heykelinizi yaparken de şuna önem vermelisiniz. Temiz çalışırsanız eğer, yaparken dokularınızı, tuşlarınızı, her sanatçının bir tuşu var, ona tuş deniyor. Çalışırken dokularınızı temiz bir şekilde verirseniz eğer, hem daha hızlı sonuç alırsınız hem de daha istediğiniz forma yakın bir heykel yapmış olursunuz. Evet, şu anda bu tip heykellerde ön ve arka esasında çok olmuyor ama tabii ki ben yaparken önü ve arkası olarak düşünerek başladım. İç mimarlık okurken çok sevdiğimiz bir hocamız vardı ve bize her zaman şunu söylerdi. Mimari tasarımlarınızda dahi, yapacağınız evlerde, binalarda dahi veya bir mobilya tasarımı olabilir. Doğayı her zaman çok iyi gözlemleyin. Görmek ve bakmak farklı şey. Ben gerçekten doğayı çok seviyorum ve iyi de gözlemlediğimi düşünüyorum. Birçok heykelimde de doğadan esintiler vardır zaten. Mutlaka ilham kaynağım olur doğa benim. Aynı zamanda kadınlar da ilham kaynağımdır. Her sanatçının farklı bir çalışma sistemi var. Ben genelde açıkçası hayatımda yaşanmışlıklarımı, duygularımı bir şekilde heykele aktararak ilerliyorum. Dolayısıyla her heykelimin bir hikayesi oluşuyor. O hikayeyi de Instagram sayfamda sanatseverlerle, ilgilenen kişilerle paylaşıyorum. Onlar da benim duygularım. Çok sevdiğim bir heykeltıraş dostum her zaman şunu söyler. Bir sanat eseri aldığınızda esasında sadece o sanat eserini değil, sanatçının yaşadığı süreci de satın alıyorsunuz. O yüzden bu yaptığımız şeyler çok kıymetlidir. Bir sanat eseri aldığınız zaman o sanatçının neler yaşadığını da hissetmeniz mümkün aldığınız eserden. Evet, şimdi gövdemi yapmaya devam ediyorum. Tabii ki heykel yapım süreci uzun süren bir süreç. Dolayısıyla ben ara ara sizinle heykelin gidişatıyla ilgili paylaşımlarda bulunacağım. Yine bilgiler vereceğim. Ebeşuar kullanırken nasıl doku verebiliyoruz onları göstereceğim. Eğer sizin sorularınız olursa veya yorumlarınız olursa seve seve de hepinize tek tek geri döneceğim. Görüşmek üzere.